Yemek okulumuza hoş geldiniz. Bir tane frappuccino yapacağız. Yani cappuccino ile frappe'nin birleşiminin refikaca ve ev imkanlarıyla yapılan versiyonu. Bakalım hazır satılan kadar güzel, lezzetli veya belki daha lezzetli olabilecek mi? Bir de kaça mal olacak? Hepsini beraber göreceğiz. Hazırsak başlayalım. Bunun malzemeleri güzel bir akşam yemeği yapmak kadar aslında çeşitli. Birazcık da emekli olabilir ama bakalım bunu bir kere yaptıktan sonra belki çok rahat yapmaya alışabilirsiniz. Şimdi ilk başta Starbucks hani kahveci ve en çok satan kahvesi hangisi diye baktığımızda aslında kahveden çok, hatta muhallebiden daha fazla şekerli bir şey olduğunu gördük. Üstündeki kremasıyla hem yağ oranı hem de şeker oranı aslında epey yüksek, bu başlı başına bir yazı konusu bile olabilecek bir şey aslında. Madem en çok satanı bu, bunu kendi ev imkanlarımızla yapabiliyor muyuz da benim görevim. O yüzden onu deneyeceğim. İlk başta yine en çok satanı karamelliymiş. Dolayısıyla karamelin kendisini sıfırdan yapacağız. Ve burada aslında bir taraftan hani bu tarifin iyi tarafı, karamel yapmayı da öğreneceğiz. 6 çorba kaşığı şekerim var. Şimdi diyeceksin ki Refika, yani bir tane içecek için 6 çorba kaşığı şeker mi? Aman Allah'ım. Bittiğinde göreceğiz. Bu 6 çorba kaşığı şekerle yapılmış kahvenin satın aldığımıza göre, ki ikincisini de tattıracağım ekibe, çok daha az şekerli olduğunu göreceğiz. Bu başlı başına bir konu yani. Karameli yaparken dikkat edilecek şeylerden bir tanesi. Büyük bir tava ve bu tavanın aslında çelik olması lazım. Eğer böyle bir paslanmaz tava kullanırsanız, paslanmaz diyorum, yapışmaz tava, yani bu teflonlardan kullanırsanız, ki zaten onları kullanmayın artık. Karamel çok ısınacak. 180-200 derecenin üzerindeki 300 derecelere kadar çıkabiliyor şeker. Buharlaşmaya ve aslında kanserojen gazlar yaymaya başlıyor. O yüzden çelikte yapmakta fayda var veya dökümde. Bunun altı kısık bir şekilde hiç karıştırmadan yavaş yavaş önce kenarları eriyecek ve orada böyle durmanız gerekecek. Ben şimdi bunu böyle bir karıştırasım var diye, ama karıştırmamız lazım, Fransızlar yoksa döver bizi. Altında kısık olması lazım. Çok yüksek olursa bu sefer yanları yanıyor, ortadaki şeker erimemiş oluyor. Bu bir taraftan olurken burada 6 çorba kaşığı şeker var. Bu 6 çorba kaşığı şekere yaklaşık 15 çorba kaşığı kadar krema koyacağım. 15 çorba kaşığı kremayı koyuyorum. Bunu da ısıtıyorum. Kremanın da hafif ısınması lazım. Çünkü bu çok sıcak olacak. Buna soğuk bir şekilde girerse böyle şeker kaskatı kesiliyor. Böyle bu haliyleyken İnsanın böyle spatula sokup karıştırması geliyor. Çünkü kenarları yanıyor gibi geliyor ama asla ve asla dokunmamamız lazım. Bu şeker, bu beyaz kısım neredeyse yok olması lazım. İyice beyazlık kayboldu. Artık karıştırabilirim. Şöyle. Şimdi bu haldeyken yavaş yavaş kremayı ekliyorum. Eğer yavaş yavaş eklemezsen bir anda derecesini çok düşüreceği için şeker tekrar katılaşma ihtimali var. Böyle bile böyle bir enteresan, ağdalı bir hale geliyor. Onu hemen böyle katlaya katlaya içine almak gerekiyor. İyice karıştığından emin olduğumuz zaman tam olacaktır. Hatta bu böyle bizim çocukken yediğimiz şekerler vardı böyle. Benim annem mesela doktor, gelen hastalarına, çocuklara verirdi falan. Şimdi tabii öyle şeyler kalmadı. O zaman çocuklar bayılırdı falan bir tane yemek için. Bu onun birazcık daha koyusu. Bunu biraz daha pişirsem ve böyle yağlı kağıtlara pıt böyle tane tane koysam çok güzel bonbonlar da olur. Artık altını kapatıyorum. Ve böyle karıştırarak bunun soğuması lazım iyice. Şimdi böyle çok köpüklü ama bekledikçe o köpükler sakin oturacak. Şimdi kahve için şöyle bir şeyimiz var. Bu nedir? Filtre kahveyle yapılabilir ev imkanlarında varsa. Ama kaç kişinin evinde filtre kahve var? Veya nedir o böyle işte espresso yapan makineler var havalı. Onlar var. O kaç kişinin evinde var? Evimizde ne var? Bizim memleketin Türk kahvesi var. Ve Türk kahvesini aslında kahve gibi demleyerek de yapabilirsiniz. Daha basit. Bunu böyle geçen sene yapmıştık. Tembel kahvesi diye. Öyle benim sevdiğim bir usul var. Onu size göstermek istiyorum. Şöyle bir çorba kaşığı kahveyi rahat alır. Normalde bir kocaman da 2 espresso olduğu söyleniyor genelde tariflerde. Bunu böyle 3'te 1 bardak kadar su, çok fazla su eklemeyeceğim. Bir arkadaşım bende kaldığında falan kahve istediğinde ona böyle yapıyorum. 100 tur karıştırıyorum. İçimden böyle
100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 90. 100 kere yaptığın zaman iyice o kahve sıcağıyla da böyle hop diye şişiyor ve güzel, lezzetli bir kahveye dönüşüyor aslında. Biraz hızlı soğuması için çekim başlamadan evvel ben bir tane buzdolabına attım ki soğuk olsun ki böyle frappuccino'muzun böyle buzları böyle ağzımıza gelsin, bizi böyle mutlu etsin diye. Olmazsa da birazcık daha erik oluyor buzlar, hiç önemli değil. Şimdi gelelim bunu nasıl yapacağımıza. Eğer bir tane blender varsa, yoksa mutfak robotu da olur. Böyle bir şeyde karıştırmak çok iyi olur çünkü buzları kırmamız lazım. Burada kahvemiz var. Bu kahvemizi şöyle dibini birazcık bekleterek döküyorum. Telve de pek kalmadı aslında, azıcık kaldı. Ama tabii bir kısım telve geliyor ama o Türk kahvesinin o ince tanelerinin aslında ağzımıza gelmesi hiç kötü değil. Bu bardağı dolduracaktan daha fazla buz koymamız gerekiyor. Şöyle bir kalp şeklinde buzu atıyorum. Şimdi bu bardağın yaklaşık yarısı kadar süt ilave ediyorum. Ve bir parça da yarım paket kadar da vanilin ekliyorum. Çünkü çok ciddi vanilin var içinde. Batırdık kadar tuz ve karamel ekleyeceğim. Karamelin bir kısmını dışına kullanacağım ama bir kısmını da içine. Şöyle yaklaşık bir 5 kaşık falan karamel koyacağım. Şimdi bunu böyle kapatıp güzelce karıştıracağım. Çok fazla karıştırmıyorum. Bu bir taraftan burada oldu neredeyse. Ama şimdi asıl böyle havalı bir hale getireceğiz bardağı da. Bunu becerebilecek miyim ben de bilmiyorum. Karameli bir kısmını böyle 2 kaşık kadar bardağa kirleteceğim karamel. Hala içinde parça buzlarımız var ve direkt içerisine döküyorum. Hala bir parça kaldı. Bu da senin Tunç. Böyle bir şey sıkacağım. Buna ben normalde şeydim ama normal kremayı çırptığınız zaman hem astarı yüzünden pahalı geliyor. Krem şanti, bir de üzerine bunu krem şanti yaparsak artık yapılmayacak kadar zor bir şeye dönüşecek diye. Bundan bir tane aldık. Elime yakışmadığı kesin o. Bence oldu. Ve üzerine son dakika karamelimizi de Şimdi bunu içen bizde bir Burak var, bir Erkan var. Bir Erkan'ı o zaman sahnelere davet edebiliriz. Bakalım beğenecek mi? Bak bakalım. Biraz daha az şekerli. Çok güzel. Beğendin mi gerçekten? Ay. Ay yok. Gerçekten. Şerbet gibi bu neymiş bu? Sen hep bu kadar... Oo, çok tatlı geldi ya. Şimdi bu şeker olayı aslında herkese çok bol şekerli veriyorlar. Hiçbir şey demediğinde bayağı şeker şurubu basıyorlar o aletle. Bu yeterince, bunda da aslında yani az değil şeyse. Bunda da. Ama bunun üstüne bunu içince bayağı bal içiyorsun. Yani evet. Gerçekten yani baklavadan daha fazla şeker olabilir içinde yani. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ne oldu ne? Bunu hanıma götürebilirsin zaten. Bugünün son çekimiydi. Akşam saat 6 çeyrek geçiyor bizim atölyede. Ne yapsınlar sen söyle hocam. beğendiyseniz kanala abone olmayı, şuraya, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Biz onlarla mutlu oluyoruz. Ben özellikle okurken çok keyif alıyorum ve gülüyorum. Bazen çok yaratıcı, gerçekten acayip yorumlar geliyor. Bazen ben çok üzülüyorum. Onlar da beni toparlamaya çalışıyorlar. Evet. Öyle şeyler oluyor. Bir de Refika da acayip motive oluyor yorumlardan. Evet. Aklınızda olsun. O yüzden yorum yaparsanız çok seviniriz. Kanalımıza da abone değilseniz olursanız bizden mutlusu yok. Sayenizde bu dünya devam edebiliyor çünkü. Görüşürüz. Gerçekten nasıl buldun? Hocam bu çok güzel. Ama bunun üstüne bunu içince bu böyle gebelikte şeker yükleme şeyleri var ya, kesti bu o bence. Şekerli su yapmışlar yani bunu.